Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bir izleyicimin isteği üzerine yaka düşürme tekniğini nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Ben 83 ilmekle başladığım başlangıç kısmını, lastiğini hazırladım. Yelek olarak başladım. 83 ilmeğimi, lastiğimi hazırladım. Şimdi beden ayırma bölümündeyim. Beden ayırma bölümünü yaptığım anda aynı anda yaka düşürme tekniğine de başlıyorum. Şu anda sizlere sadece yaka düşürme tekniğini göstermek istiyorum. Başlangıcından itibaren yeleğin robası ve tamamının örülmüş halini ilerleyen zamanda sizlerle paylaşacağım. Ama şu anda sadece yaka düşürme kısmının anlatımını yapacağım. Dilerseniz birlikte yapılışına geçelim. 83 ilmeğimizin başlangıç tırtıklı kısmını tamamladık. 4 diş haroşamızı yaptık. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve hemen beden ayırma bölümüne geçiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi düz örüyorum. 3 4 5 6 ve 7 ilmeğim ön lastik için örgü bitene kadar haroşa şeklinde devam edecek. Devam ediyorum. 8 9 10 11 12 13 14 2 ilmek fazla gittik. Bu kısmı kesme işlemi yapılacaktı. Şöyle sayalım tekrar. 2 4 6 8 10 12 ilmek ön parçamız için ördük. Sonraki 2 ilmeğimizi tersten girerek birlikte kesiyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Tekrar bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. Şöyle göstereyim. 1 2 3 ilmek artırdık. 4. ilmeği artırdıktan sonra geliş yönünde 2 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Burada 4 artırma yapıyoruz. Başında ve sonunda birer ilmek keserek normalde 2 ilmeğin artış yapmasını sağlamış oluyoruz. Şimdi ilk artış bölümünü tamamladık. Kol bölümüne geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek kol bölümü için ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Bu şekilde ilmeğimi sağ tarafa yatırmış oluyorum. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz. Bir ilmek artırdım. İkinci ilmeğimi düz. Bir ilmek artırdım. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü ilmeğimi artırınca geliş yönünde 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Artırma işlemi için ayırdığımız ajurlu bölüm 7 ilmekten oluşuyor. Ve arka beden bölümüne geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 ilmeğimizi arka beden için düz olarak ördük. Şimdi tekrar artırma bölümüne geliyorum. 2 ilmeğimi tersten birlikte kesiyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıp ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıp üçüncü kez ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi artırınca 2 ilmeği geliş yönünde birlikte kesiyorum. Tekrar bir sonraki kola geçtim. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz olarak kol için, ikinci kol için ördüm. Şimdi tekrar artırma yerindeyim, beden ayrımında. 2 ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz. İkinci ilmeğimi artırıp bir ilmek düz. Üçüncü ilmeğimi artırıp bir ilmek düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi artırınca 2 ilmeğimi geliş yönünde birlikte kesiyorum. Böylece arttırma bölümünü tamamlamış oldum.
3, 6, 9, 12 ilmek diğer ön parçam için kaldı. Şimdi burada yaka düşürme tekniğine başlıyorum. Son ön parçası için ayırmış olduğum bu 12 ilmeği örmeden geriye dönmem gerekiyor. Burada hemen 12 ilmeği örmeden geriye dönüyorum. Sıra boyunca diğer ilmeklerimin tamamını ters olarak devam ediyorum. Örgümü arka yüzde devam ediyorum. Ama sıra sonuna kadar ilmeklerimi tamamını örmüyorum. Bu artırma bölümüne geldim. Burayı da aynı şekilde ters örerek devam ediyorum. Burası birlikte kestiğim 2 ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burası ilk başlangıçtaki ayırdığım ön bölümüm. 12 ilmek kaldığı zaman bu 12 ilmeği örmüyorum ve hemen geri dönüyorum. Ön parçasındaki 12 ilmeği örmeden geri dönüyorum. Burada artırma bölümündeyiz. İlk 2 ilmeğimizi tersten girerek birlikte kesiyoruz. Bir ilmek artırıyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek artırıyorum ve ortadaki oluşan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Burada ikili artırma şeklinde sağ ve sol taraf açılan 2 bölümümüz var. Şimdi tekrar artırma bölümüne geldim. Bir ilmek artırıyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek artırıp geliş yönünde 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Devamındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar artırma bölümüne geldim. Burası 2 ilmeği başlangıçta kestiğimiz ilmek. Burası artırdığım ilmek. 2 ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum ve ortadaki oluşan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp 2 ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak devam ettiriyorum. Arka bölümü düz ördüm. Tekrar ajurlu bölümdeyim. Burada bakın 2 ilmeği keserek oluşturduğumuz tek ilmek var. Arkasında da artırdığımız ilmek var. Bu sırada bu 2 ilmeği tersten girerek birlikte kesiyoruz. Devamında bir ilmek artırıyoruz. Sonra bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. Ortadaki oluşan 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıp 2 ilmeğimizi geliş yönünde kesiyoruz. Diğer kol parçasına geldiğim zaman ilmeklerimi düz örerek devam ettiriyorum. Aynı şekilde son artırma yerini örüyorum. Bir ilmek kesip bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz örüp bir ilmek tekrar artırdım. Ortadaki oluşan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp sonraki 2 ilmeği geniş yönünde birlikte kesiyorum. Burada örmeden döndüğümüz ilk ön parçamız var. Bu defa bu 12 ilmekten 2 tanesini düz olarak örüyorum. Kalan 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimi örmeden tekrar örgümü geri çeviriyorum. Örgümü çevirdiğim zaman arka yüzde ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi sıra boyunca bu şekilde ters örüyorum. Arka taraftan örerek örgümü devam ettiriyorum.
Burası geri döndüğüm bölüm kendini belli ediyor zaten. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim var. Bu ön parçasından da aynı şekilde 2 tane ilmeğimi örüyorum. Geriye kalan 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimi örmeden örgümü çeviriyorum. Ve tekrar örgüme başlıyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Burası bakın artık kendini göstermeye başladı. Artırdığımız ilmek ve önde kestiğimiz ilmek. Bu 2 ilmeği tekrar birlikte tersten girerek kesiyoruz. Sonrasında bir ilmek artırıyoruz. Arada bir tane düz ilmeğim var. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Ortadaki oluşan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek artırıp 2 ilmeği geliş yönünde birlikte kesiyorum. Artış bölümlerimiz ikişerli ajurlar halinde devam ederken bu iki artırma bir tanesini keserek yok ediyoruz. Sadece tek sıradan artmış oluyor. Tekrar hemen devam ediyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bir sonraki artırma yerine geldim. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyorum. Burada önce kesip sonra artırdığımız için burada ilmek artışı olmuyor. Sadece görünüm olarak kullanıyoruz bu ajuru. Ama devamındaki bir ilmeği artırıyoruz ve kesme işlemi yapmadığımız için burada ilmek artışını sağlamış oluyoruz. Aradaki ilmeklerimi düz ördüm. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıp 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu şekilde ajurlu bölümümü uygulayarak örgüme devam ediyorum. Sıra boyunca devam ettim. Son artırma bölümündeyim. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırıp 2 ilmeği geliş yönünde kestim. Burada örmeden döndüğüm ilmekler belli. Bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada 12 ilmeğim kalmıştı. 2, 4, 6, 8 pardon 10 ilmeğim. 2 ilmeği örmüştüm. Geride 10 ilmek kalmıştı. Tekrar hemen buradan 2 ilmek daha düz örüyorum. Ve kalan 2, 4, 6, 8 ilmeğimi örmeden örgümü tekrar çeviriyorum. Bu şekilde kademeli olarak ilmeklerimizi örerek geliyoruz ve yakamızı düşürmüş oluyoruz. Arka yüzde ilmekleri sıra boyunca ters olarak örmeye devam ediyorum. Örgümün ön yüzünden, arka yüzünden örerek devam ettim. Burada örmeden döndüğüm bölüm kendini gösteriyor. Bu bölüme kadar örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim var. Bu ilmeklerden hemen 2 tanesini örüyorum. Geriye kalan 8 ilmeği örmeden geri dönüyorum. Ve tekrar ön yüzde aynı şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. Artırma yerine geldim. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Burada ortada düz devam eden bir ilmeğim var. Bunun öncesinde bir ilmek artırıyorum ve sonrasında bir ilmek daha artırıyorum. Aradaki oluşan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu aradaki oluşan ilmekler artırdığımız ilmeklerden meydana geliyor. Tekrar burada bir tane düz ilmeğim var. Öncesinde bir ilmek artırıyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Ama çift ilmek artmasını istemediğim için geliş yönünde 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Arada oluşan kol bölümümü düz örerek devam ediyorum. Aynı şekilde 2 ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Ve bir ilmek artırıyorum. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum ve tekrar bir ilmek daha artırıyorum. Diğer artış bölümüne geldim. Şöyle göstereyim. Artık artış yerlerimiz belli olmaya başladı.
Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmek artırdıktan sonra 2 ilmeğimi keserek örgüme devam ediyorum. Örerek diğer bölümleri tamamladım. Burada dönüş yerim bakın kendini gösteriyor. Buraya kadar örmeye devam ediyorum. Şimdi tekrar buradan hemen 2 ilmek daha örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi örmeden geri dönüyorum. Yaka düşürme tekniğinde lastikten sonraki bölümde sadece kol ve arka bölümü olan kısmı örüyoruz ve her gelişte yaka bölümünden 2 ilmek örüyoruz. Kalan ilmekleri örmeden geri dönüyoruz. Bu defa buradan 2 ilmek örüyoruz. Kalan ilmekleri örmeden geri dönüyoruz. Her dönüşlerde ön bölümden ikişer tane ilmek örüyoruz. Ama geri kalan ilmekleri örmeden geri dönüyoruz. Burada 6 ilmeği örmeden örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar örerek devam ettim. Dönerek devam ettiğim bölüm kendini gösteriyor. Buraya kadar ilmeklerimi ördüm. 3, 6, 8 ilmek var. Buradan 2 tane daha ilmeğimi örüyorum ve tekrar geriye dönüyorum. Burada artırma sırası bakın 1, 2, 3, 4 taneye tamamlandı. Bunu bitiriyorum. İkinciye başlıyorum. Bunun için model uyguladığım bölümü örerek devam ediyorum. Ortada bir tane iki ajurlu bölümün ortasında bir tane devam eden ilmeğimiz var. Bu ilmeğin önünde bir ilmek artırıp bir düz örüyoruz. Bir ilmek artırıp sonraki iki ilmeği kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Modelimizin tam arttırma ilmeklerini ördükten sonra 2 ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıp ikinci ilmeğimi düz, bir ilmek artırıp üçüncü ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ilmeğimi artırınca 2 ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. Böylece yeni artış bölümünü uygulamış olduk. Bu kısımları olduğu gibi düz örerek bir sonraki artış bölümüne geliyorum. İlk artış yapmış olduğum ilmeklerimi bu kısmı düz örüyorum. Sonraki iki ilmeği tersten girerek kesiyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz. İkinci ilmeğimi artırıp bir ilmek örüyorum. Üçüncü ilmeğimi artırıp bir ilmek örüyorum. Dördüncü ilmeğimi artırınca iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde artırma bölümlerini uygulayarak sıra boyunca örmeye devam ediyorum. Son artırma yerindeyim. Bu bölümü örerek geçiyorum. Sonrasındaki iki ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyorum. İkinci ilmeğimi artırıp bir ilmek örüyorum. Üçüncü ilmeğimi artırıp bir ilmek örüyorum. Dördüncü ilmeğimi artırınca iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Devamındaki ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Bundan sonraki ilmeklerimi bir defada örerek yaka düşürme işlemini sonlandırmış oluyorum. Son kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Burada lastik bölümü için 7 tane ilmeğimi haroşa olarak devam ettiriyorum. Örgümü çevirdim. Arka yüzden hemen lastiğimizi 7 ilmek olarak düz örelim. 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek.
devamındaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Sıra boyunca örerek geldim. Burada ben lastik 6 tane ayırdım. 7 tane ördüğümü unuttum. Bu yüzden çift çift döndüm. Son ilmeği tek olarak da örüp lastik kısmını örmeden dönebilirdim. Bunu kendi lastik kalınlığınıza göre ayarlamalısınız. Artık bundan sonrasında kalan lastiklerimi sıra boyunca örüyorum. Bundan sonraki bölümde artık ilmeklerimin tamamını örerek örgüme devam ediyorum. Şöyle bakalım. Böylece arka kısımlar bakın yaklaşık 2 santim olmuş iken ön bölümler daha henüz örgüye yeni şekilde başlanıyor. Bu şekilde yaka düşürme işlemini tamamlayabilirsiniz.